Kosova Ovası'nda savaş bitmiş. Osmanlı ordusu kazanmıştı. Ama zaferin bedeli ağırdı. Sultan Murat savaş meydanında şehit düşmüştü. O Osmanlı tarihinde savaş meydanında hayatını kaybeden tek padişah olacaktı. Fakat onu asıl büyük yapan ölümü değil, ardında bıraktığı devletti. Bugün Kosova'da şehit düşen Sultan Murat Hüdavendigar'ın hikayesine gidiyoruz. 1. Murat, Orhan Gazi'nin ikinci oğluydu. Annesinin Nilüfer Hatun olduğu kabul edilir. Doğum tarihi ise genellikle 1326 civarı olarak verilir. Tahtın en güçlü adayı başlangıçta ağabeyi Süleyman Paşa gibi görünüyordu. Ancak Süleyman Paşa babasından önce hayatını kaybedince Osmanlı tahtının yolu Murad'a açıldı. Murat daha şehzadeyken Rumeli'de görevlendirildi. Lala Şahin Paşa, Hacı İlbey ve Evrenos Bey gibi tecrübeli uç beylerinin yanında yetişti. Murat kalelerin nasıl kuşatılacağını, yolların nasıl kesileceğini ve fethedilen bölgelerin nasıl elde tutulacağını bu sert sınır coğrafyasında öğrendi. Orhan Gazi'nin son yıllarında Rumeli'de büyük bir hedef Edirne'ydi. Meriç ve Tunca nehirlerinin çevresinde yükselen bu şehir, Balkanlara açılan yolların kilit noktalarından biriydi. Edirne alınırsa Osmanlı, Rumeli'de yerleşen kalıcı bir devlete dönüşecekti. Şehzade Murat, Edirne'ye doğrudan saldırmak yerine önce çevresindeki yolları ve kaleleri kontrol altına alarak şehri yalnızlaştırdı. Güçlü kabule göre 1361 yılında Osmanlı kuvvetleri Edirne üzerine yürüdü. Edirne Tekfuru, Osmanlı ilerleyişini Sazlıdere tarafında durdurmaya çalıştı. Ancak yenilerek şehre çekildi ve daha sonra Meriç üzerinden kaçtı. Tekfur'un kaçmasının ardından Edirne halkı şehri teslim etti. Fakat tam bu sırada Bursa'dan ağır bir haber geldi. Orhan Gazi vefat etmişti. Murat için artık taht meselesi de başlamıştı. Üstelik tahta geçiş sakin olmayacaktı. Murat Rumeli'deyken kardeşleri İbrahim ve Halil, Karaman ve Eretna desteğiyle Bursa'da tahtı ele geçirmeye çalışıyordu. Ankara'da ahiler hareketlenmiş, Sivrihisar çevresinde Karaman baskısı belirmişti. Bir yanda Rumeli'de yeni alınan topraklar, diğer yanda Anadolu'da çözülme tehlikesi vardı. Murat hızlı davranmak zorundaydı. Rumeli'de Lala Şahin'i kuvvetlerin başında bıraktı ve Bursa'ya geçti. Bu sırada Bursa kadısı Çandarlı Kara Halil, merkezde düzenin korunmasında ve Murad'ın tahta çıkışının güvenceye alınmasında önemli rol oynadı. Tahta çıktıktan sonra topladığı güçlü orduyla Eskişehir bölgesinde Eretna'ya bağlı Moğol birliklerini bozguna uğrattı. Karaman kuvvetlerini püskürttü. Ankara ahileri de sonunda kalenin anahtarlarını getirip teslim etti. Sultan Murad'ın hedefi hala Rumeli'ydi. Murad'ın zihninde Osmanlı'nın geleceği batıya uzanıyordu. Edirne alındıktan sonra şehrin çevresinin de güvenceye alınması gerekiyordu. Lala Şahin Paşa, Filibe ve Eski Zara yönünde ilerledi. Meriç Vadisi boyunca uzanan kaleler ve yollar adım adım Osmanlı nüfuzuna girdi. Filibe'nin alınması özellikle önemliydi. Çünkü şehir, Balkanların içlerine uzanan yollar üzerinde ileri bir merkez haline gelecekti. Fakat 1366 yılında Savoya Kontu Amedeo komutasındaki Haçlı kuvvetleri Gelibolu'yu ele geçirdi. Bu ciddi bir krizdi. Gelibolu, Anadolu ile Rumeli arasındaki en önemli geçiş noktalarından biriydi. Şehrin kaybedilmesi, Osmanlı'nın iki kıta arasındaki bağlantısını zayıflatabilirdi. Buna rağmen Osmanlı ilerleyişi durmadı. Trakya ve Bulgaristan yönündeki seferlerle Aydos, Kırkkilise ve Vize gibi önemli noktalar Osmanlı baskısı altına girdi. Bu fetihler Konstantinopolis'te büyük endişe yarattı. Çünkü Osmanlı artık Trakya yollarını ve Balkan geçitlerini kontrol eden bir güç haline geliyordu. Murat Edirne'de bir saray yaptırdı. Şehir artık Osmanlı'nın Rumeli'deki ikinci yönetim merkezi haline geliyordu. Murad'ın siyaseti açıktı. Gelmek, almak, yerleşmek ve düzen kurmak. Osmanlı ordusu da değişiyordu. Orhan Gazi döneminden kalan yaya ve müsellem birlikleri görevlerini sürdürüyordu. Ancak Rumeli'de büyüyen fetihler yalnızca savaş zamanı toplanan gazilerle yönetilemezdi. Murad'ın doğrudan kendisine bağlı ve sürekli hazır bulunan bir merkez gücüne ihtiyacı vardı. Bu dönemde Pençik usulüyle savaş esirlerinin bir bölümü devlet hizmetine alınmaya başlandı. Gelibolu'daki Acemi Ocağı ve Yeniçeri Teşkilatı'nın ilk çekirdeği de bu süreçte şekillendi. Rumeli'de Lala Şahin Paşa'nın beylerbeyi olarak görevlendirilmesi,
uç kuvvetlerini daha düzenli bir yapıya bağladı. Timarlı sipahiler Taşla'daki süvari gücünü oluştururken, Akıncılar sınırların ötesinde keşif ve baskın görevlerini üstleniyordu. Yani Osmanlı ordusu artık yalnızca fethi için toplanan savaşçılardan ibaret değildi. Merkez askerleri, timarlı süvariler ve uç kuvvetleriyle daha düzenli bir askeri yapıya dönüşüyordu. Bu dönemde Osmanlı kroniklerinde Sırp Sındığı adıyla anlatılan büyük bir gece baskınından söz edilir. Anlatıya göre Macar kralının öncülüğündeki kalabalık bir kuvvet Edirne üzerine ilerledi. Hacı İlbey'in daha küçük fakat hareketli birlikleri Meriç kıyısındaki orduya gece baskını yaptı. Hazırlıksız yakalanan kuvvetler paniğe kapıldı ve dağıldı. Ancak bu olayın tarihsel ayrıntıları kesin değildir. Batı kaynaklarında açık biçimde görülmemesi nedeniyle bazı tarihçiler anlatının 1371 yılında yaşanan Çirmen Savaşı ile karışmış olabileceğini düşünür. 1371 yılında Sırp yöneticiler Jovan Ugleša ve Vukašin, Osmanlı ilerleyişini durdurmak için büyük bir kuvvet topladı. Amaçları Osmanlıları Trakya ve Makedonya'dan çıkarmaktı. Sırp ordusu Meriç kıyısındaki Çirmen'e kadar ilerledi. Edirne tehlike altındaydı. Osmanlı uç kuvvetleri gece baskınıyla harekete geçti. Karanlıkta hazırlıksız yakalanan Sırp ordusu düzenini kaybetti. Büyük bir panik başladı ve askerlerin önemli bir kısmı Meriç'e doğru sürüklendi. Çirmen, 1. Murat döneminin en kritik zaferlerinden biri oldu. Makedonya'nın yolları Osmanlı'ya açıldı. Bölgedeki bazı Sırp prensleri Osmanlı üstünlüğünü kabul ederek haraç ödemeye ve asker göndermeye başladı. Bizans İmparatoru 5. Ioannes de kısa süre sonra Murad'ın üstünlüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Bu yalnızca askeri değil, siyasi bir üstünlüktü. Fakat Murad'ın en ağır sınavlarından biri dışarıdan değil, kendi ailesinden gelecekti. Oğlu Savcı Bey isyan etti. Aynı dönemde Bizans İmparatoru 5. Ioannes'in oğlu Andronikos da babasına karşı harekete geçmişti. Böylece iki hanedanın iki şehzadesi aynı anda babalarına baş kaldırdı. Savcı Bey'in Bursa çevresinde kendi adına hareket ettiği, hatta bazı anlatılara göre hutbe okuttuğu aktarılır. Murat bu isyanı hafife almadı. Çünkü hanedan içindeki bir taht mücadelesi devletin bütün dengesini bozabilirdi. Kite Ovası civarında Savcı Bey'in kuvvetleri yenildi. Kendisi ele geçirildi ve kaynaklara göre gözlerine mil çekildi. Bu karar son derece sertti. Ancak Murad'ın devlet anlayışını açık biçimde gösteriyordu. Hanedan içindeki isyan dışarıdan gelen düşman kadar tehlikeliydi. Murad'ın siyaseti yalnızca savaşlardan oluşmuyordu. Evlilikler, çeyizler ve diplomasi de onun elinde güçlü birer araçtı. 1382 yılında Bursa'da büyük bir düğün düzenlendi. Şehzade Bayezid, Germiyanoğlu Süleyman Şah'ın kızı Devlet Hatun'la evlendi. Bu evlilik sonucunda Kütahya ve çevresindeki önemli yerler Osmanlı'ya çeyiz olarak geçti. Murat kılıç kullanmadan Anadolu'da büyük bir kazanım elde etmişti. Aynı dönemde kızı Nefise Hatun, Karamanoğlu Alaaddin Bey ile evlendirilerek Karaman'la akrabalık bağı kuruldu. Hamidoğullarından da Akşehir, Beyşehir ve çevresindeki bazı topraklar satın alındı. Murat Rumeli'de ilerlerken arkasında güçlü bir Karaman tehdidi bırakmak istemiyordu. Ancak Alaaddin Bey Murat Rumeli'deyken Osmanlı kontrolündeki Hamit topraklarına saldırdı. Murat bunun üzerine Anadolu'ya döndü ve 1386 yılında Karaman üzerine yürüdü. Frenk yazısı denilen yerde iki ordu karşılaştı. Bu savaşta Şehzade Bayezid'in hızı ve ani müdahaleleri dikkat çekti. Yıldırım lakabının kökeni de buradan gelir. Osmanlı ordusu daha düzenli yapısıyla Karaman kuvvetlerine üstünlük sağladı. Alaaddin Bey Konya'ya çekildi. Şehir kuşatıldı. Sonunda Nefise Hatun'un araya girmesiyle Alaaddin Bey affedildi. Ancak Murad'ın üstünlüğünü kabul etmek zorunda kaldı. Rumeli'deki ilerleyişte devam ediyordu. Serez, Manastır ve İştip gibi önemli merkezler Osmanlı hakimiyetine girerken uç beyleri Arnavutluk ve Bosna yönünde ilerledi. 1385 yılında Savra Ovası'nda kazanılan zafer, Arnavutluk'taki Osmanlı etkisinin başlangıcı sayıldı. Osmanlı Balkanlarda rastgele ilerlemiyordu. Meriç Vadisi'ni, Vardar hattını, Morava yolunu ve Arnavutluk geçitlerini adım adım ele geçiriyordu.
Murat daha sonra Sırp Prensi Lazar'ın hakimiyetindeki bölgelere yöneldi. Lazar, açık meydan savaşına girmek yerine halkını ve mallarını korunaklı bölgelere çekti. Osmanlı ordusu onu savaşa zorlayamayınca stratejik Niş Kalesi üzerine yürüdü. Çetin mücadelelerden sonra Niş alındı. Bunun üzerine Lazar, Murad'ın üstünlüğünü kabul ederek haraç ödemeyi ve Osmanlı seferlerine asker göndermeyi taahhüt etti. Balkan hükümdarları birer birer Osmanlı'ya bağlı güçlere dönüşüyordu. Ancak 1388 yılında Osmanlı kuvvetleri Bosna yönündeki Bileça'da ağır bir yenilgi yaşadı. Akına çıkan birliklerin dağılması ve dar bir vadide hazırlıksız yakalanması büyük kayıplara yol açtı. Bu yenilgi, Balkanlardaki Osmanlı karşıtı güçleri cesaretlendirdi. Lazar yeniden harekete geçti. Bosna Kralı Tvrtko, Vuk Branković ve diğer Balkan yöneticileriyle birlikte geniş bir Osmanlı karşıtı cephe oluştu. Büyük hesaplaşma artık kaçınılmazdı. Kosova 1389 yılına gelindiğinde Murat, Balkanlardaki bu tehdidi kökünden çözmek zorundaydı. Önce Bulgaristan hattının güvenceye alınması gerekiyordu. Çandarlı Ali Paşa, Bulgar kuvvetleri üzerine gönderildi ve bölge baskı altına alındı. Ardından Murat asıl hedefe doğru ilerledi. Kosova Ovası. Bir tarafta Osmanlı ordusu vardı. Anadolu'daki bağlı beyliklerden ve Balkan vasallarından gelen askerler de Murad'ın kuvvetlerine katılmıştı. Diğer taraftaysa Lazar'ın çevresinde toplanmış Sırp ve Bosna kuvvetlerinin ağırlıkta olduğu geniş bir Balkan ittifakı bulunuyordu. Orduların kesin sayısı bilinmez. Kaynaklarda 100 binleri bulan rakamlar verilse de bunlar abartılı kabul edilir. Osmanlı merkezinde Sultan Murat ve Kapıkulu askerleri bulunuyordu. Sağ kanadı Şehzade Bayezid, sol kanadı ise Şehzade Yakup yönetiyordu. Karşı tarafta Lazar merkezde, Vuk Branković ve Bosna kuvvetleri ise kanatlarda yer alıyordu. Savaş Osmanlı için kolay başlamadı. Sırp ağır süvarilerinin ilk hücumu güçlüydü. Osmanlı sol kanadı büyük baskı altında kaldı. Ancak sağ kanattaki Bayezid hızla müdahale etti. Kuvvetlerini yeniden düzenleyerek savaşın yönünü değiştirdi. Osmanlı merkezi direndi. Okçular ve düzenli birlikler ağır süvari hücumunun etkisini kırmaya başladı. Müttefik saflarında çözülme başlayınca savaş Osmanlı lehine döndü. Kosova Osmanlı zaferiyle sonuçlandı. Ama zaferin bedeli çok ağırdı. Sultan Murat savaş meydanında şehit düştü. Ölümünün nasıl gerçekleştiği konusunda farklı anlatılar vardır. En yaygın rivayete göre Miloš Kobilić adlı bir Sırp savaşçısı teslim olacakmış gibi yaklaşarak ya da ölülerin arasından çıkarak Murad'ı hançerledi. Öldüğü yere daha sonra Üdavendigar Meşedi yapıldı. Cenazesi ise Bursa'ya götürülerek Çekirge'deki türbesine defnedildi. Şehzade Bayezid savaş meydanında tahta çıkarıldı. Kardeşi Yakup ise öldürüldü. Erken Osmanlı tarihinin en sert taht kararlarından biri olan bu olay, Kosova zaferinin üzerine ağır bir gölge düşürdü. Osmanlı ordusu düşman topraklarındaydı. Sultan ölmüş, savaş yeni bitmişti ve yönetimde ortaya çıkacak bir boşluk bütün devleti tehlikeye atabilirdi. Bu nedenle taht geçişi hızlı ve acımasız oldu. Murad'ın ölümü Osmanlı'yı sarstı. Ancak Osmanlı Balkanlardan çekilmedi. Tam tersine Murad'ın kurduğu düzen sayesinde bölgedeki hakimiyetini daha da güçlendirdi. Gerçek zafer yalnızca savaş meydanında kazanılmaz. Savaş bittikten sonra da ayakta kalabiliyorsanız o zafer tarihe dönüşür. 1. Murat bunu başardı. Osman Gazi sınırda küçük bir başlangıç yaptı. Orhan Gazi o başlangıcı şehirleri ve kurumları olan bir devlete çevirdi. 1. Murat ise o devleti Balkanların kaderini değiştiren bir güce dönüştürdü. Onun döneminde Osmanlı'nın yalnızca sınırları değil, ufku da değişti. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Videoyu beğenerek ve kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler.